Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki kişiye dair genel bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişi şu an ne durumda? Size karşı duygusu, düşüncesi nedir? Olası geleceğinizde bu kişiyle sizi neler bekler? Bunlara bakmış olacağım. Kanala destek için, kanala abone olup beğeni ve yorum bırakıp videoyu hype edebilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorum aldım, kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları kullanabilirsiniz. Özel bakım içinse Lenora Tarot Astro Instagram adresine mesajınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü kişi problemi olan ve üçüncü kişi açılımı izlemek isteyen arkadaşlar içinse bugün yine saat 12'de üçüncü kişi açılımı da gelmekte. Lenora Tarot Astro olan diğer kanalımda da günlük burç videoları yayınlamaktayım. Dilerseniz o kanala da abone olarak ve bildirimlerinizi açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, aklınızdaki kişi bugün ne durumdaymış? Aklınızdaki kişi. Kolektif bir bakım, zamansız zamana, uyanları alın kabul edin, uymayanları da evrene gönderin gitsin. Bireysel değildir arkadaşlar. Gelen her kartı kendi üstünüze almayınız. Şimdi aklınızdaki kişide bir özlem ve arzulama duygusu burada söz konusu. Büyük bir özlem ve hasret duyduğunu görüyoruz. Bir kalp kırıklığı ve incinme yaşanmış. Kavuşmayı çok istiyor. Şu an için sadece yalnız kalma ihtiyacı içerisinde. Kendi hayatında direndiği, mücadelesini verdiği bazı durumlar ve sorunlar olabilir aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Ve yine her iki tarafta yani karşılıklı olarak bir kalp kırıklığı ve incinme yaşanmış olabilir. Ve bununla alakalı hani gurur meselesi yaparaktan bir mücadelesi, bir direnci de olabilir aklınızdaki kişinin. Ama bu yalnız kalma ihtiyacının arkasında, arka perdesinde böyle bir özlem, hasret ve kavuşma isteği, arzusu söz konusu. Peki bilinçaltına hemen bir bakalım. Bilinçaltında size dair ne varmış görelim. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Hakkınızdaki kişinin bir pişmanlığının olduğunu görüyoruz. Bir hata, bir yanlış yapmış olabilir size karşı. Bununla ilgili sanki böyle diyor ki bir acaba gitsem de gönlünü alsam mı, özür dilesem mi, af dilesem mi ya da telafi anlamında belki bir şeyler yaparak karşınıza çıkmak isteği. Böyle bir niyete sanki girdiğini görüyoruz arkadaşlar öncelikle. Sizden ikinci bir şans istemek istiyor bu kişi. Bununla ilgili planlar yapıyor ve iletişime geçmek istiyor. Buna ihtiyacının olduğunu görüyoruz. Kendini çok suçluyor. Büyük ağır bir vicdan azabı, pişmanlık durumları var. Sizin onu affedeceğinizi pek düşünmüyor. Bu durum onu iyicene daha da çok zorluyor ve üzüyor arkadaşlar. Çünkü kendisi bile kendisini affedemeyecek bir durumda şu anda. Büyük bir yokluk hissetme söz konusu. Bu kişiyle ya tamamen ayrısınız ya duygusal olarak veya fiziksel olarak bir ayrılık meselesi olabilir arkadaşlar. Hani evli bile olsanız ya da aynı evde bile olsanız sanki böyle bir uzaklık, bir kopukluk, bir soğukluk böyle bir durumlar olabilir ama sizin yokluğunuzu iyicene hissetmeye başlamış ve bu durum bu kişinin canını sıkmakta. Her ne kadar dirense de mücadele etse de sessizlikte kalmak istiyorum dese de arkadaşlar pişman bu kişi. Sadece gurur meselesi yapıyor olabilir. Peki diğer kartımız ise şunu söylemekte. Sizin hayatınızda başka birinin olduğunu düşünüyor veya olma potansiyelinin yüksek olduğunu şu an düşünüyor ve inanıyor. Diyor ki yani çok haksızlığım oldu. Niye beni seçsin? Niye beni tercih etsin? Ya da bana neden ikinci bir şansı daha versin ki? Gözüyle bakıyor biraz da olaylara. Ben zaten rakibime ya da potansiyel o rakiplere karşı kaybetmeye mahkum bir mücadele veriyorum. Zaten gözünden düştüm düşeceğim kadar. Bir daha bana ikinci şansı vermezsin ki gözüyle bir de bakıyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Peki diğer kartımız şunu söylüyor.
Bu kişinin geçmişinden bugününe taşımış olduğu geçmiş travmaları da var. Sizden önceki ilişkisi veya çevresindeki olumsuz, toksik ilişki modelleri bu kişinin üstünde bir etki oluşturmuş olabilir. Bu sebepten dolayı da sanki hani ilişki içinde ne yapılması gerekir, nasıl davranılması gerekir, hangi sorumluluğu ne şekilde yerine getirmesi gerekir, bu gibi şeyleri çok bilemiyor veya yanlış biliyor, yanlış yol ve yöntemler tercih ediyor devamlı ve bir kayıpla sonuçlanıyor, bir başarısızlıkla sonuçlanıyor. Uzun süreli ilişkiler kurmasında, sağlıklı ilişkiler kurmasında bu kişinin önünde bir engel durumu oluşturuyor bu mevzu. Peki şimdi bakalım kalbinden ve zihninden neler geçiriyormuş bir görelim. Şu an enerjisinde aklınızdaki kişi kalbinden, zihninden size dair neler geçiriyor bir görelim. Evet. O kendini attı kart bu şekilde zıpladı. Alalım onu da. Şöyle. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi öncelikle yapmış oldukları ve yapamamış olduklarıyla alakalı kendi kendine bir yargılama durumu var. Yani bir şeyleri sorguluyor, yargılıyor. Ne yaptım ben, ne ettim ben dediği bir durum içerisinde bu kişi. Evet, bunları düşünüyor. Bir aydınlanma yaşamış. Daha önce farkında olmadığı hatalarını bile belki şu an fark etmiş olabilir. Böyle bir durum içerisinde. Biraz da bu kişinin sanki hayatında ilahi adalet de tecelli ediyor olabilir şu an arkadaşlar. Yani sanki vicdan yükü bayağı ağır gelmeye başlamış bu kişiye. Bunu söyleyebilirim. Alma verme dengeleri bozulmuş. Sizi sanki biraz dışlamış. Hep başka şeylere yönelmiş. Mesela kimilerinde aklınızdaki kişinin aklınızdaki kişiyle aranıza giren bir üçüncü kişi vardır. Ya da işte bu kişinin ailesi, çevresi, arkadaşları veya iş durumu. Kendinize göre alın. Üçüncü kişi, üçüncü kişiler veya iş durumları vesaire hayatındaki üçüncü bir meselesi bu kişinin halledemediği. Bu gibi durumlardan dolayı sizi ihmal etmiş, sizin hak ettiklerinizi maddi veya manevi size sunamamış, gösterememiş olabilir arkadaşlar. Burada bir ihmalkarlık da söz konusu. Özellikle de bakınız bunu çok çok hissediyor şu an. Yani size karşı yapmış olduğunun bir haksızlık olduğunu ve bunun gerçekten hani kötü bir şey olduğunu, size kötü bir şey yaşattığını çok çok hissediyor şu an. Bununla ilgili büyük bir azap ve aydınlanma var arkadaşlar. Böyle bir durum. Evet, bu durumu şifalandırmayı istiyor ama biraz da diyor ki mümkün mü? Sanki uzun bir zaman geçtikten sonra anca belki bir adım atma şansım olabilir. Bir süre geçtikten sonra belki anca beni affedebilir. Yani şu an eminim ki bana kızgındır. Onu çok kötü yaraladım dediği bir durum var arkadaşlar. Bakınız aklınızdaki kişiyle dediğim gibi aranızda belki üçüncü bir kişi girdi. Veya üçüncü kişi, üçüncü durumlar falan olabilir. Burada size ağır bir üzüntü, bir keder yaşatmış. Belki gözyaşları döktürtmüş. Böyle bir durum var burada. Ve diyor ki ona yaşattığım bu durumların çözülebilmesi ya da telafi edilebilmesi, eğer ki edilebilecek olsa bile hemen olabilecek şeyler değil. Zamana ihtiyaç var. Zamanla anca belki beni bir ihtimal affeder ve bana bir daha şans verir diyor arkadaşlar. Yani sizi gerçekten çok kötü yaralamış olabilir bu insan. Bakın burada da yine vicdan azabı çektiğini gördük. Benim yüzümden, benim geçmişim yüzünden, benim işte toksik hal ve hareketlerim yüzünden, benim şeyleri yapamamam, edememem ya da yanlış yol yöntem izlemem sebebiyetiyle bunlar oldu deyip bunlarla ilgili çok ağır vicdan azabı, pişmanlık durumları var. Kabuslar görüyor olabilir arkadaşlar. Geceleri rahat uyuyamıyor olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi devam edelim bakalım. Olası gelecekte ne olur? Neler olamaz? Nasıl davranır? Bir görelim aklınızdaki kişiyi. Yani şu an enerjisinde bu kişi pek yeltenemiyor sanki bir şeylere. Sadece ayılmış bir şeylere üzülüyor. Haksızlığın farkında. Ama pek hani yüzü yok derler ya, öyle bir halde sanki şu an için. Şöyle bir
Kartlarımızı açmaya devam edelim. Bakın. Yani olası gelecekte de çok 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 azap çekmesi var bu aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Şöyle alayım şunu. Şimdi şöyle bir şey, size karşı geliştirmiş olduğu yoğun bir bağımlılık durumu olabilir aklınızdaki kişinin. Ve bu durum bu kişiyi iyicene yaralayacağı gözüküyor. Yani aranızdaki durumun bitmesi, olumsuz bir hal alması, soğumanız, uzaklaşmanız vesaire, kendi durumunuza göre alın. Bu durumların bu kişiyi çok ağır yaralayacağı gözüküyor. Çok ağır yük oluşturacak. Burada da bir vicdan yükü bakınız çektiği gözüküyor aklınızdaki kişinin. Hani kendini tamamen bitmiş, tükenmiş, kaybetmiş hissedecek. Çok ağır depresyon ve ağır enerjiler içerisinde olacağı gözüküyor aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Ama sonrasında sanki bir fırsat, bir umut ışığı daha doğacak bu ilişkiye. Özellikle de o kalp kırıklıkları, kalp yarası, bu gibi durumları şifalandırabilmek veya bir şeyleri telafi edebilmek adına sanki bir fırsat sunulacak. Bu böyle bir kartımız geldi. Ve aklınızdaki kişi artık bu kaygıları, endişeleri, bunları artık geride bırakarak sanki bir şeyleri sıfırdan başlatmak üzere, temiz bir sayfa açmak üzere size doğru bir gelmesi, bir yaklaşımda bulunması söz konusu. Eğer ki yol mesafesi varsa bu yol mesafesini kat ederek gelmek veya da işte dediğim gibi aranızda küslük, soğukluk vesaire varsa bunları aşabilmek ve biraz daha bir şeyleri geride bırakacak cesareti kendinde bulabilme gibi bir durum var. Yani bir gelişi var mı? Var aklınızdaki kişinin. Olası gelecekte var. Çünkü çok fazla acı çekişini burada görüyoruz. Gurur ettiği durumlar varsa bile artık hani onları da bir kenara bırakacak. İlişkiyi şifalandırmak için bir şeyler yapacak. Çünkü bakınız, siz onun için çok kıymetli, çok değerli birisiniz. Hayallerini süsleyen o kişisiniz. Bolluk, bereket enerjisinde olan, güçlü bir duruşu olan bir insansınız. Çok da hani bu kişi için aynı zamanda da çekici, önemli bir karaktersiniz arkadaşlar. Sizi hani tamamen kaybetme durumunun bu kişiyi çok kötü etkileyeceğini burada görüyoruz. Ama sonrasında biraz kendini toparlayarak, bu olumsuz kaygı ve düşünceleri bir kenara bırakarak size doğru bir gelişi, bir adımı var. Evet, şimdi aklınızdaki kişi size neler söylemek ister, hemen ona bir bakalım. Bu mesajlardan da uyanları alın, kabul edin arkadaşlar. Kolektif bir bakım. Bakalım neler diyecek aklınızdaki kişi. Şu anda bir ilişkiye hazır hissetmiyorum. Yani şu an için bir şey yapmaya hazır hissetmiyorum. Doğru, özlüyor, hasret çekiyor, kavuşmak istiyor ama ne diyor? Yalnız kalma ihtiyacı. Şöyle. Seni sevmiyorum dedi arkadaşlar, ikinci kartımız. Böyle bir direnmesi var sanki. Unutmaya çalışması var. Üçüncü kartımız ne diyor? İkimiz için yapıyorum her ne yapıyorsam. Bunda da böyle bir mesaj geldi. Yani ben ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dediği, yine bir böyle direnişinin, kendini savunmaya çekişini burada görüyoruz arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişi sizi çok kötü yaralamış, incitmiş olabilir. Ve şu an bir gurur meselesi yaparak size yansıtan kısmı şu şekilde olabilir arkadaşlar. Size hissettirdiği, size yansıttığı kısım, yok ya ben istemiyorum, umursamıyorum, işte böyle iyiyim havasına giriyor olabilir kimilerinizde. Bu kolektif bir açılım ve dediğim gibi her bir kart size uyacak diye bir şey yok. Kimilerinizde böyle bir hal ve tavır takınıyor olabilir bu kişi şu an için. Ama işte gördüğünüz gibi açılımı yaptık. Aslında işin aslı hiç de öyle değil. Yani bu kişi gerçekten vicdan azabı çekiyor. Pişmanlığı da var. Olası gelecekte de bu durum iyicene bu kişide ağırlaşacağı gözüktü. Devam edelim bakalım. Peki bu açılımdan sonra size vermemiz gereken mesaj ne? Onu hemen görelim. İkiz Alev. Uzay ve zamanın uçsuz bucaksız genişliğinde ruh eşinizi bulmuş olabilirsiniz. Bu kişinin doğru kişi olduğunu hemen hissedeceksiniz. Kolektifte bazılarınız, ki bunu zaten hissediyorsunuzdur eğer öyle bir durum içerisindeyseniz bu kişiyle,
Bir ikiz alev bağlantınız olabilir arkadaşlar. Bu yüzden aranızda çok fazla engel, sorun, problem, aşmanız gereken meseleler yaşanıyor olabilir. Soru cevap kartlarımı açıyorum. Bunlardan birini seçebilirsiniz. 3 tane kart aldım. Bakalım nasıl cevaplar gelecek meleklerden size. İlk kartı seçenler. Açıyorum. Seni üzecek gibi duruyor dedi ilk kartı seçen arkadaşlar. İkinci kart. Bazen susmak gerekir dedi. Yani mümkünse eğer ki siz bir şeyler yapmak için hala çabalıyorsanız boş verin. Biraz sessize kalın, siz de bunu söylüyor. Peki diğer kartımız. Her zaman hayırlı düşün demiş. Yani olumlu düşün her türlü. Yani bu kişiyle devam edecek de olsan, etmeyecek de olsan hep yani olumlu düşün demiş. Peki. Şimdi bir de olumlama mesajı alalım. Bu açılımdan sonra size vermemiz gereken olumlama mesajı nedir? Şu desteğiyle alacaktık. Şöyle açalım bakalım. Bir tanesini seçiyoruz. Bakalım ne geldi şansımıza. Dönüştüğüm insanı seviyorum. Evet arkadaşlar, bu ilişki size çok şey öğretmiş olabilir ve gerçekten siz de bu ilişki içinde değiştiğinizi, dönüştüğünüzü fark ediyor olabilirsiniz. Belki önceden her şeyi yapan, her türlü sorumluluğu alan, hep bir şeyler ortaya koyan sizdiniz. Ama artık belki siz de değerinizi, kıymetinizi bilmeye başladınız. Belki artık siz de bir şeylerin farkına vardınız. Kendi değerinizin farkına vardınız. Evet, şimdi böyle bir mesaj geldi. Bu enerjiyi çalıştırmak için kendinize sesli olarak söyleyebilirsiniz. Yoruma da bırakabilirsiniz. Dönüştüğüm insanı seviyorum. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.